Arkadaşlar merhaba, herkese Fethiye'den selamlar. Oytun Çetin ben. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Evet, bu süreçte kusura bakmayın, biraz ara vermek zorunda kaldım. Çünkü tekne şirketleri malum çok yoğunlardı yaz döneminde. Biraz talep patlaması oldu. O patlamayı karşılayabilmek adına üretim bandını hızlandırdılar. Tabii ben de çekimlere gidemedim onların yoğunluğundan dolayı. O süreçte kendi işlerine ilgilendim. Bu arada dipnot olarak burada belirtmek istiyorum. Bu videoyu belki ilk defa izleyecek olan insanlar vardır, izleyiciler vardır. Ben hobi maksatlı tekne çekimleri yapıyorum. Kendim eczacıyım. Benim hobim tekneler. İncelemeler yapmak istiyorum ve yani 10 yıllık tecrübelerimi de sizlere vermek istiyorum. Burada farklı yorumlar olabiliyor bazen. İşte herhangi bir şirkete, herhangi bir kuruma veya herhangi bir işletmeye bağlı olduğum falan söylenebiliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bağımsız bir şekilde ben incelemeler yapıyorum. Bundan bir gelir elde etmiyorum. Bakın söylüyorum, bakın ben eczacıyım. Zaten bir gelirim var, Allah'a şükür olsun. Bunu burada kapatmış olayım. Evet arkadaşlar, uzun metraj videolar oluşturuyorum. Bu süreçte ister istemez tabii sıkılan arkadaşlarımız oluyor. Ama benim videolarımı saniye saniye, salise salise izleyen izleyicilerime ben hediye vermek istiyorum. Öyle hediyeler vermek istiyorum. Bu videoda belli aralıklarla size şifre paylaşacağım. Şifrelerin belli bölümlerini paylaşacağım. O şifreyi bana Instagram hesabımda, yani Bot Teknik Instagram hesabımda özelinden şifreyi bana mesaj olarak atan ilk 10 izleyiciye şu üzerimde gördüğünüz tişörtü hediye edeceğim. Kargo benden. Zaten onun bir pek masrafı olmayacak. Bu şekilde ben paketleyip gönderimini yapacağım arkadaşlar. Giyersiniz, giymezsiniz, hatıra olarak saklarsınız veya işte atarsınız, size kalmış, artık orası beni bağlamaz. Bu tişörtleri nasıl tedarik ettim? İstanbul'daki Basmatik şirketiyle irtibatlaştım. Sağ olsunlar, çok destek oldular bana. Çok uygun fiyatlı tişörtler sağladılar, öyle söyleyeyim. Ve onlara buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onların bilgilerini de böyle aşağıda açıklamalar kısmında yapacağım. Evet arkadaşlar, şu an Kalyon Yatçılık'tayım. Yeni modeller gelince tabii çağırdılar ve o süreçte de yeni tekneler incelemesini yapmak istiyorum sizlere. Daha önce 5 metre sport modelini incelemiştim Safter'in. Şimdi 5 metre gezi modeli arkamda. Bu teknenin incelemesini şu an kara çekim olarak yapacağım. Deniz çekimleri belki ilerleyen zamanlarda olacak. Bu arada kara çekimleri ve deniz çekimleri birbirleriyle koordineli gidemiyor maalesef. Çünkü boş, böyle kabuk veya işte hafif ne bileyim işte aksesuar olmayan tekneler bulmak zor oluyor. Yani yanıltsın istemiyorum sizleri. Şimdi 5 metre gezi teknesi 50 beygir toaz suyla kombineli bir tekne. 5 metre boyunda, 1.90 eninde, 310 kilogram ağırlığında, 35 santim draft yüksekliği olan, 60 beygir motor kapasitesine kadar destek gösterebilen bir tekne. Şimdi ön taraftan başlayıp iç tarafına kadar böyle ilerleyeceğiz ve incelemesini yapacağız sizlere. Hadi bakalım, devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an Safter 5 metre gezi teknesinin önündeyim. Burun kısmı ve aşağısından sizlere gösterimim olacak. Evet, şu an karinaya baktığımızda bir V yapısı görüyorsunuz. Sport modeliyle az çok kıyaslayabilirsiniz. Bu gezi modeli arkadaşlar. Şöyle burun kısmındaki bu açıyı şöyle baktığımızda tamamen serpinti almaz diyemiyoruz tabii ki. Çünkü sport modeliyle az çok zaten benzerlik gösteriyor. Sport modelindeki serpintiyi görmüştük. Burun kısmı böyle. Şöyle hemen geniş bir açı veriyorum sizlere. Evet, şöyle kapak kısmını açalım. Geriye doğru açılan bir sistem. Burada vardebelalar yok. Sanırım onlar daha sonra takılacak. Şöyle iç kısmı arkadaşlar. Arkaya doğru uzanan. Evet. Şöyle baktığımızda yan taraf. Evet. Diğer yan taraf. Alt tarafın yapısını arkadan daha çok net bir şekilde görüyor olacağız.
Tekrar şöyle yukarıdan bir görsellik vereyim. Burun kısmı tabii diğerinden daha farklı bir yapıya sahip. İçeriden daha net görüyor olacaksınız. Evet, şöyle hemen arka tarafa doğru geldik. Evet, burada dediğim gibi 50 beygir Toasu ile kombine olmuş. Gördüğünüz üzere. Altyapısına şimdi geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şu an 5 metre gezi modelinin arkasındayım. Toasu 50 beygirle kombine. Şöyle alt açısına baktığımız zaman Carina'nın keskin bir yapısı var. Şöyle görüyorsunuz. Burada tabi denge flapları, yan denge flapları. Şu yan taraflar. Diğer tarafta aynı şekilde arkadaşlar. Yan denge flapları. Buradaki denge flapların vazifesi işte denizde sağa sola yatma değerlendirmelerini ortaya koyacak. Ne derece sizde faydalı veya değil. Onu denizde daha iyi görebileceksiniz. Arka tarafa şöyle baktığımızda bir merdiven var. Ve motor havuzluğu. Motorun montaj hali ve kıç kısım aynası. Evet, şimdi içeri geçip daha teferruatlı anlatımım olacak. Şöyle siz görebileceksiniz zaten. Şöyle bakalım özelliklerine. Gezi maksimum 600 kilo kapasitesi toplam. Evet. Şimdi içeri geçip daha teferruatlı bir izlenim alalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda Safter 5 metre gezi teknesinin ön kısmını değerlendiriyorum. Ön kısmı tabii bu 5 metre sport modeline göre farklılık gösteriyor. Hemen dayama kısmında bir küçük bir dolap ve onun altında da bir küçük dolap mevcut. Şimdi içerisine bakacağım. Sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bunun tabii zincir dolabını göstermiştim sizlere. Bu kısım düz. Vardiyalar yok. Onlar belki daha sonra montajlanacak. İç kısmı sizlere aydınlattım. Evet arkadaşlar, şimdi iç kısımdayız. Şöyle baktığımızda iç kısım tabii üst kapak ve yani üst cidar alt cidar birbirleriyle birleştirilmiş vaziyette. Alanın ölçülerini de sizlere vereceğim. Herhangi bir şekilde buraya kablo getirmek isterseniz bir kanal konulmamış. Herhangi bir kablo yolu hazırlanmamış. Delmek icap edecek. Evet, şu taraftan da göstereyim. Evet, bakın delmek icap edecek ve kılavuz göndereceksiniz bu tarafa. Ancak o şekilde. Evet, şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ölçülerini vereyim sizlere. En uçtan tam kesim noktası 50 santim. Yani tam olarak 51 santim falan. Hemen iç kısım ortası arkadaşlar 70. Tabi baş taraf 37. En son kısım ise şöyle en son arka kısmı arkadaşlar 1 metre. Evet. Şöyle baktığımızda ışıklandırmamı yaptım. Çünkü çok net görünmüyor. 36, 70, 1 metre ve 50 santim boylamasına bir ölçülü dolap. Hemen kapak ağzı arkadaşlar. Tabii kapak belki sökülebilir. Şöyle 23 santime 39,5 santim. Evet, kapak da bu şekilde arkadaşlar. Dolap kapağı. Kendileri yapmış. Buradan kilitlenebilir arkadaşlar.
Evet. Şimdi alt dolabı sizlere göstereceğim. Burun kısmına şöyle bakarsanız hemen sancak bitişik konsol görüyorsunuz. Burada remote ve direksiyon sistemi. Tabii buna birazdan geçeceğim. Önce şu alt dolabı değerlendirelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, alt dolap bir üsttekiyle kıyaslarsak farklı tabii ki. Hemen dış ölçüsünü öncelikle vereyim. 30 santim eni, yükseklikte 20 santim, 19,5 santim. Şimdi içerisine bakacağız arkadaşlar. İçeriği bir ışıklandıralım. Evet, şöyle baktığımızda bu kare bir dolap arkadaşlar. Ön burun tarafı. Yukarısı da göstereyim sizlere. Yukarı taraf. Şöyle bakarsınız. Evet. Birleşik. Buraya herhangi bir ek, yani mesela buraya bir akü koymak isteseniz bu kapıdan sokmanız icap edecek aküyü. Tabii ya, bu kapıyı sökmeniz lazım vidalarından. O şekilde belki aküyü sokabilirsiniz. Niçin akü diyorum? Baş tarafa bir sanal çapa koymak isterseniz. Olur baş tarafa bir sanal çapa koydunuz diyelim. Bu dolapların bir tanesini akü dolabı olarak kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi alt tarafın alt dolabın iç ölçülerini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, alt tarafın iç ölçülerini size vereyim. Şöyle boy, evet tam denk getirebilirsem 47 santim arkadaşlar. 46 santim diyeyim. En 52 santim. Buruna doğru biraz daralıyor tabii ki. Burunda az çok 50 santim. Evet, ölçüler böyle. Kapı ağzını zaten göstermiştim. Burun tarafını da az çok oturur pozisyon halini sizlere gösteriyor olacağım. Ve buranın ölçülerini de vereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burun tarafın size tam bir ölçüsünü vereyim. ...120 santim. Yani buruna doğru geldikçe kavis yapıyor. Şöyle tam düzlükte 120 santim. En alt konsol ön tarafıyla beraber 147 santim. Şu konsola doğru düzlüğe bakarsak arkadaşlar 115 santim. Evet. Şimdi ölçüler az çok kafanızda belirmiştir. Şu yükseklik, burun tarafı yüksekliği aşağı yukarı 45 santim. Evet. Şimdi şurada dediğim gibi ölçüler az çok sizin kafanızda belirmiştir. Şöyle değerlendirebilirseniz. Alan geniş ve kaptan alanımız hemen sancak bitişik konsol üzerinden. Konsol sade. Öyle çok çetrefilli bir konsol değil, geniş bir konsol değil, büyük bir konsol değil. Buraya oturacaksınız. Birazdan buraları da göstereceğim. Tabii konsolun ön tarafını göstermek istiyorum sizlere. Burada da bir kapak mevcut. Evet, bakın. Müdahale kısmı hemen yan tarafta. İç kısmı hemen konsolun alt tarafı. Net görebiliyorsunuzdur umarım. Direksiyon kutusu ve kablolamalar, saatlerin geldiği yer. Yani sade bir yer. Tabii burada mesela şöyle arkadaşlar. Mesela biraz şu konularda işçilik biraz temiz ve titiz olsun isterim yani ben açıkçası. Bakın Dyson yani veya silikon daha böyle estetik yapılabilir. Veya konsolun bu ek yerleri daha farklı oluşturulabilir. Bunlar ince ayrıntı. Takılan var, takılmayan var.
Ama şu görsellik beni biraz rahatsız ediyor yani. Evet, Burada yine menteşeler ve kilit sistemi. Burada da öyle. Bakın kilit sistemi sade ve menteşeler dışarıda. Yine aşağıda da aynı şekilde. evet. Şöyle baktığımız zaman birçok şey kendini gösteriyor arkadaşlar. Şimdi tabii bu konsol buraya dışarıdan ek olduğu için ister istemez yapıştırmak Gerekiyor. Ama bunu biraz daha böyle farklı estetik mi yapılabilir? Nasıl yapılır artık? orası biraz düşünce gerektiriyor. Remote buraya bağlanmış. Remote müdahale kapağı. Vidalarını sıkmak için. Şimdi ister istemez buranın vidalarını buradan sıkacaksınız. Evet. Yani buraya elinizi uzatıp remote'u buraya sabitlemek için Bu kısım buradan müdahale edeceksiniz. Kablolar için kılavuz göndermeniz yeterli olacaktır. evet. Şu an şunu idareten takalım. Hemen kaptanın oturduğu yer arkadaşlar. Burası livar olarak düşünülmüş. Şöyle baktığınızda alttan direkt canlı livar şeklinde. Evet. Derinliğe bakacak olursak arkadaşlar, buranın derinliği 50 santim. Yani şu kenardan bakarsak 50 santim. Yine buradan da 52-53 santim. Ağız kısmı hemen ağız kısmı 21-22 santim. Eni, boyu arkadaşlar 47-48 santim. Şöyle baktığımızda. Evet. Evet, burası sade bir livar. Hemen diğer tarafa, karşı tarafa bakıyorum arkadaşlar. Burası da bir livar. Evet, burası da livar. Aynı şekilde diğeriyle karşılıklı olarak hazırlanmış. Evet arkadaşlar, şu alana baktığımızda geniş bir alan var. Geniş bir alanı mevcut. Kaptanın oturduğu yer, yine yolcuların oturacağı yerler, arka taraf ve ön taraf. Tamamen gezi amaçlı. Zaten adı üstünde gezi teknesi olarak tasarlanmış. Yan taraflarda böyle küçük dolaplar, dolapçıklar koymuşlar. Bunlar buradan yapıştırılmış arkadaşlar. Bunlar müdahale yerleri. Yani iç kısmı bu şekilde buradan müdahale edebilirsiniz. Ama yapıştırıldığı için tabii sökmeniz kolay olmayacaktır. Yani contalı olup da yapıştırılmıyor olsa, tamamen sıfıra sıfır öpüyor olsa birbirlerini, daha sonrası için müdahale yerleri olabilir. Keza diğer tarafta öyle. Alt tarafta giderleri görüyorsunuz. Giderler standartta bir gider. Evet, şimdi arka taraf oturma alanı ve motor havuzluğu. Şimdi bu kısmı ele alacağız arkadaşlar. Evet, yine üstü açılır bir kapak. Kapak tabi menteşe, yani yeni olduğu için menteşeler ister istemez bu şekilde duruyor. Ama yavaş yavaş menteşeler birbirini açmaya başladığında bu kapak düşecek arkadaşlar. Zamanla kullandıkça bu şekilde durmayacak. Bu şekilde böyle bir pat pat diye düşecek. Bunun için ne yapılabilir? Yani arkaya bir iple askı olabilir. Buradan buraya getirebilirsin. Çünkü bu şekilde bir yay yok. Yani tamamen böyle 180 derece açılan bir yay yok. Yani yaylar ancak bu şekilde kalacak şekilde olur. Bu size engel değilse bu şekilde açılabilecek bir yay konulabilir. Tabii kapakların ben isterim ki çevrelemelerine böyle bir contalar konsun. Neden? İşte bu yüzden. Conta olursa bu çarpmalar engellenmiş olur. Bir de conta bu kapağı sıkı bir şekilde kapanmasına ve seyir halinde sallanmasını engeller.
contayı uygun görüyorum arkadaşlar. Yani geçme conta da olabilir buraya. Yapıştırma conta da olabilir. Bakın bu ince bir yer. İsterseniz buraya direkt geçme contalar var. Hazır satılır. Veya bu kısma yapıştırma contalar var. Onlar da hazır satılır. Tekrar deniyoruz. Evet. Conta olsa bu sesi duymayacaksınız. Kaldırdık. Hemen burada gördüğünüz gibi benzin tankı. Şimdi burayı aydınlatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi arka tarafın iç kısmını sizlere göstereceğim. Bu orta kısım tankın direkt konulacağı yer. Tankı şu anda yeri yan tarafa aldım. Burası motor havuzluğu, üstten gördünüz. Bu da ekipmanların işte motor kabloların, remote'un falan geldiği yerler. Burada tabi sintine çıkışı verilmiş. Bakın şu arkada, en arkada bir tane sintine çıkışı var. Sintine pompamız eksik. Buraya bir sintine pompası takılacak. Otomatik sintine her zaman önerdiğim. Kablolar buradan geliyor. Şöyle baktığımızda tabii düzgün bir şekilde toplanıp yukarıda sabitlenir bunlar. İşçilik gerektiriyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evet, kablolar yukarıya doğru bir yol izliyor. Evet, kablo demişken değinmek istediğim bir mevzu. Safter yetkililerinden rica ediyorum. Şu boruyu lütfen içerisi spiral telli, çelik telli borular ile revize etmenizi rica ediyorum. Artık bu boruları kullanmasak çok iyi olur. Yani tamam, kötü boru değil. Bakın geniş bir boru. Yani su akışında herhangi bir engel teşkil etmeyecek bir boru ama sıcak memleketteyiz yani arkadaşlar, şu anda bile boncuk boncuk terliyorum yani. Ve bu borular zamanla mukavemetini kaybedecek arkadaşlar. Özelliğini yitirecek ve ister istemez böyle eğilme büzülme yapacak. Bu eğilme büzülme sonrasında geçişi kısıtlayacak ve bu sefer tıkanmalar söz konusu olacak. Ama içerisi telli olan borularda bu durum söz konusu değil. Evet, şu anda şu iç kısmı ele alalım. Evet arkadaşlar, bu kadar. Arka taraf ölçülerini vereceğim şimdi sizlere. Ölçülerde az çok kendinizde bir değerlendirme yapacaksınız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bir diğer hususta şu kısım. Bakın şöyle göstereyim. Orta kısmı ile arka kısmı birleştiği alan. Burada bir delik mevcut. Yani tahliye çıkışı mevcut. Bu tahliye burun kısmında birikebilen herhangi bir deniz suyu olur, yağmur suyu olur, rutubetten ileri gelen sular olur. Arkaya atmanızı sağlayacak. Güzel bir seviyede. Bu seviye tabi ideal. İçeride ister istemez birikme söz konusu olmayacak. Evet, bu da kısa bir değinmeydi. Arka tarafın alt tarafı, yani tamamen size ölçüsünü vereceğim. Şöyle düz bir şekilde 58 santim arkadaşlar. Şu kısım 58 santim. Şöyle enlemesine baktığımızda hemen size bir değer vereceğim. Enlemesi 1.57 arkadaşlar. 1.57. Şöyle tankınızı falan koyabilirsiniz rahatlıkla. Towastu'nun tankı arkadaşlar. Çok ideal bir tank. Evet, şöyle geniş bir görsellik vereyim. Evet. Arka taraf tamam arkadaşlar. Arkadaşlar değinmediğim tek bir yer daha kaldı. Şu arka tarafın genişliği. Bakın şu oturma mesafesi bu şekilde. Boyuna 42 santim. Enine ise arkadaşlar 1.52. Yani 1.52 eni, 42 santimde boyu. Evet, şöyle baktığımızda 1.52 ve 42. Yükseklikler az çok. Ben size kapak boyunu da vereyim. Onu vermeyi unuttum, kusura bakmayın. Arkadaşlar kapak boyu hemen söylüyorum. 90 santim eni, aşağı yukarı
26,5-27 santimde boyu. Bu şekilde bir kapak. Bunun direkt yüksekliği de 39 santim. Az çok ölçüleri kafanızda rahat bir şekilde oluşturabilirsiniz. Şimdi kısa bir değerlendirme yapalım. Evet arkadaşlar, çekimleri yaptık. Safter 5 metre gezi teknesinde içerisindeyim. Kusura bakmayın, o kadar çok sıcak ki burada terledim, böyle her tarafım su, üstümü değiştirdim falan, böyle boncuk boncuk terliyorum. Mazur görün beni. Hemen önden arkaya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Ön taraf. Ön taraftan mesela siz bunu gezi amaçlı değil de balık amaçlı kullanacaksınız. Olabilir. Neden olmasın? Ön tarafa sanal çapa koyacaksınız. Sanal çapanız 12 volt. Tekne ağır olmadığı müddetçe 12 volt sizin işinizi görebilir. Ama tekneyi ağırlaştırdığınız zaman içerisinde 12 volt işinizi görmeyebilir. 24 voltta terfi etmek zorunda kalabilirsiniz. 12 voltta bir akü ön tarafta herhangi bir dolaba sığdırabilirsiniz. Ama 24 volta geçtiğiniz zaman ikinci akü, 2 tane akünüzü ön tarafta en üstteki dolaba sığdıracaksınız. Az çok ölçüler belli. Yani şu an akülerin standart ölçülerini bilmiyorum arkadaşlar. Siz değerlendireceksiniz. Ya 100 amper bir akü veya 70 amper, 80 amper akü veya 65 amper akü. Ona göre sığar mı sığmaz mı bakacaksınız. Önde eksiklik şunu gördüm arkadaşlar. Mesela seyir ışıklandırmalarını ön tarafa takacaksınız diyelim. Yani konsol kısmından ön tarafa giden bir yol veya bir boru yok. Bir gırtlak boru atılsa fena olmaz. Hani şu anda kablolama yapılamaz mı? Yapılabilir ama ister istemez bir ustaya mecbur kalıyorsunuz. Usta ne yapacak? Gelik açacak, kılavuz salacak. Kılavuzdan önden, orta kısmından ön tarafa kablo çekecek. Yani bu işlem aslında çok basit bir işlem ama bir ustanın elinize kaldı. Yani eline kaldığınız zaman bu günler veya bir hafta alabiliyor yani maalesef. Ustalar burada kızabilir bana ama kusura bakmayın. Sizler de yoğunsunuz, anlayabiliyorum. Bir kablo çekmek çok zor gelebiliyor bazen. Neyse. Yani bir boru atılabilse, yani elinden iş çıkan bir insan o borudan içeri hemen ön tarafa kablo götürmeyi bilebilir yani. Zor bir şey olmaz onun için. Ama boru olmadığı için kılavuz çekmek, kılavuzla kablo almak biraz zor. Hemen diğer bir durum. Ön taraftaki dolaplar. Evet arkadaşlar, iç kısmı gider barındırmayan, havalandırmaların olmadığı. Belki kapaklarını havalandırma takabilirsiniz. Çünkü iç kısmına rutubetten veya nemden içerisine koyduğunuz üründen dolayı içerisi nem, rutubet barındırabilir. Gider tahliye yok. İçerisinde su olduğu zaman ister istemez sıkıntı tabii ki. Bir havalandırma konulabilir kapaklara. Hadi kapaklara havalandırma koymasanız da bile arkadaşlar kapakların içerisine bir conta koyun da içeriye su girmesin. Bu da önemli bir durum. Hemen ön taraftan arka tarafa geçiyoruz. Konsol sade. Konsol fena değil, güzel. Oturuş şekli güzel. Şimdi bu oturuş şeklini bu dizayn eden arkadaşlar buradaki oturuş pozisyona göre ayarlamışlar. Direksiyonu, remote'u falan. Güzel. Ama zamanla bunu kullandıkça şimdi arka tarafa bir dayanak isteyeceksiniz. Şimdi arkaya bir dayanayım, ben böyle bir rahat rahat kullanayım diyeceksiniz ama dayanak yok. Hadi ben buraya bir koltuk koyayım dediniz. Bu sefer ne oldu biliyor musunuz? Koltuk sizi biraz yukarıya daha kaldırdı. Şimdi ne oldu? Remote aşağıda kaldı. Ne oldu? Direksiyon aşağıda kaldı. Böyle eğileceksiniz koltuk. Kamburunuz çıkacak böyle koltukta. Direksiyon çünkü daha da aşağıda kaldı. İşte ben şunu söyleyeyim. İnce bir minder. Çünkü bu standartta yapılmış. Bunu biraz daha yükseltemezsiniz sonrasında ama koltuk sizi yükseltecek ister istemez. Ne yapacaksınız? İnce bir minder. Rahatınız bozulmasın. Arka tarafa kromdan bir dayanak sadece. Kromdan bir dayanak yaptıracaksınız. Dayanmak için. Koltuk koymayın. Yani bu standartta koltuk koyduğunuzda yükseleceksiniz. O da size zamanla sürüş pozisyonunuzda rahatsızlık verecek. Yani kambur bir şekilde sürüyor olacaksınız. Evet, buradan arkaya yavaş yavaş geçerken bu konsolun dolabı geniş. Mesela ben yangın tüpümü bu dolabın içerisine koyabilirim. Değil mi? Ayak altı dolaşmasın o yangın tüpü. Bunun içerisine konulabilir. Her zaman lazım olan bir şey değil. Alt taraflara koyduğunuz zaman rutubetleniyor, alt taraflara daha çok su barındırdığı için küflenebiliyor yangın tüpleri. Konsolun içi müsait arkadaşlar. Konsolun içine koyabilirsiniz. Remote, direksiyon, bunlar çok standartta güzel. Hemen livarlar. Arka tarafa yavaş yavaş geçiyorum. Arka taraf, evet arka tarafa geldik. Bu kısmı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü bu kısmı belki sevmeyen insanlar olabiliyor, izleyiciler olabiliyor. Lütfen hızlı bir şekilde buraya geçebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu yorumlamalar benim için önemli. Hemen arka tarafa geldik arkadaşlar. Arka tarafta geniş bir kapak mevcut. Malum biliyorsunuz, benzin tankını falan koyuyorsunuz içerisine. Orta kısma benzin tankını koyduk.
Kapak geniş, kapağın ölçülerinde verdim. Kapakta dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, bu kapak dik açıldığında menteşeler şu anda yeni. Kapak dik durabiliyor ama yavaş yavaş o menteşeler özelliğini kaybettiğinde kapak düşmeye başlayacak. Ne yapacaksınız? Ya kapağı tamamen 180 derece açılır pozisyonda değil de böyle bir belli bir açı verilerekten, hani belli bir metraja gelerekten yay, yani krom yay veya piston koyacaksınız. Veya tamamen 180 derece açılabilmesini istiyorsanız üstten bir iple kış tarafa tutturacaksınız kapak düşmesin diye. Ve kapağın çevresi veya iç kısmı kesinlikle contalanmalı arkadaşlar. Çünkü pat diye kapanıyor. Evet, arka tarafa geldik. Arka tarafta benzin tankı orta kısmına konulacak. Ben sancak tarafındayım. Tek başıma ideal bir sürüş almak istiyorsam kesinlikle iskele tarafına aküyü koyarım arkadaşlar. Yani bu teknenin aküsünü iskele tarafına koyarım. Çünkü dengelenmesi için. Ola ki birkaç kişi gidecekseniz o dengelemeyi zaten sürüş anında siz belirlersiniz. Ama tek başınıza ağırlık ne tarafa daha fazla yüklenecekse akabinde ters bir tarafa da diğer karşı ağırlığı koymalısınız. Mesela gezi amaçlı kullanacaksınız, değil mi? Teknede duş istiyorsunuz. Tamam, temiz su tankını nereye koyacaksınız? Yine arka tarafa. Çünkü ön tarafta ya livarın bir tanesini temiz su tankı, şişme tank olarak kullanabiliyor olacaksınız. Veya arka tarafa, yani o şişme tanklar var yani belli bir hacmi olmayan, sonra içine su koyduğunuzda belli bir hacim alan falan. Veya arkada sabit tank kullanıyor olacaksınız. Sabit tankı da akünün diğer karşı tarafına koyabileceksiniz. Çünkü su tankı boşalıp dolabilen bir sistem. Akü her zaman kendi ağırlığını koruyan bir sistem. Yani ağırlıklı dengelerini böyle ayarlayacaksınız arkadaşlar. Evet, hızlı hızlı geçtim arkadaşlar. Bakın kusura bakmayın. Hani unuttuğum noktalar varsa burada lütfen yorumlar kısmında yazın. Hemen arka tarafa geldik. Bakın arka taraf. Arka tarafta olması gerekenlerden bir tanesi havalandırma delikleri. Ben 2 tane havalandırma deliği uygun görüyorum. Bir tane de değil. Bakın 2 tane. Şimdi biz seyir alıyoruz. Bir rüzgarı karşılıyoruz kendimize. Hemen buradan bir giriş. Bir havalandırma girişi. Arkadan da bir çıkış. Sonuçta yaz dönemindesiniz. İçerisi rutubetleniyor. Böyle içerideki deniz suyu sonuçta tatlı su olmuyor. Deniz suyu oluyor içerisine ister istemez. Oradan buradan giriyor. O böyle uçuyor falan. Onu böyle sirküle şekilde, hava sirkülasyonuyla beraber arkadan tahliyesini sağlamanız için arkaya da çıkış vermenizi öneriyorum. Kesinlikle ideal. Neden? Bir yandan da içeride benzin tankı var. O yüzden de içeride havalandırma olmalı. Yani bu teknede yok. Buraya açılması gerekiyor arkadaşlar. Sintine pompası da yok. O da ilave edilmeli bu tekneye. O da önemli ama sintinenin tabii ki çıkışı verilmiş. Onu görmüşsünüzdür videodan. Hemen diğer bir husus. Buradan Safter yetkililerine sesleniyorum. Lütfen beni mazur görün. Yani burada olumlu eleştiri yapmak istiyorum yani sizlere. O giderdeki boruları lütfen bir revize edelim yani. İçerisi telli borular kullanalım. Şimdi bunlar zamanla, tamam şu anda taze boru belki esnemiyor. Sağlam, sert ama zamanla artık sıcaktan belli bir zaman mukavemeti ilerledikçe artık elastikiyetini, bu sertliğini kaybediyor. Böyle yavaş büzüşüyor bu borular. Orada daralma yapıyor. Tabii tahliyeyi o zorlaştırıyor, tıkama yapabiliyor. Ama telli borularda böyle bir durum söz konusu değil. Bakın arkadaşlar, telli borular daralma yapmıyor. O daim bir şekilde tamam sararıyor. Yavaş yavaş ömrünü böyle tamamlamış oluyor ama sararmadan ileri büzüşme yapmıyor, tıkama yapmıyor. O boruları biraz revize edebilirsek daha güzel, daha geliştirilebilir bir tekne imal ediyor olabiliriz yani. Artık bu eleştirimden dolayı kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar, hızlı hızlı geçtik. Yani havalandırmalar, borular, işte ilave atılması gereken gırtlak borular, kablolamalar falan derken çok hızlı bir şekilde anlattım olması gerekenleri. Tente sistemi sizin tercihinize kalmış bir sistem. Burada açılır kapanır bir tente kullanılmış. Kimisi sabit tente kullanır. O tamamen size kalmış. Ne kadar tekneyi ağırlaştıracaksınız, ağırlaştırmayacaksınız. Bu tekne sürüş modu size kalmış. Burada bakın 50 beygir Tohatsu motor kullanılmış. Standartta işte maksimumda 60 beygire kadar tercih edilebilir var. İşte 40 beygir kullanmak size kalmış. Tabi buradaki hız, kombinasyon, sürüş amaç her şey göreceli kavramlar arkadaşlar. Burada siz değerlendirmeye alacaksınız. Umarım bu çekimimden memnun kalmışsınızdır. Umarım olumlu bir değerlendirme kafanızda veya olumsuz bir değerlendirme kafanızda oluşmuştur. Yani ne istiyorsunuz, neyi ne şekilde gördünüz. Umarım size bu video birçok şey yansıtmıştır.
İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.